Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Mesajımızı halk üzerinde kalıcı bir etki yaratabilmek şeklinde sunmak için bazı insanları öldürmek zorunda kaldık. Theodor John Kaczynski. Harvard'da bir profesör, bir dahiydi. İnsanların doğaya sırtını çevirmesi ve teknolojiye yönelmesi canını sıkıyordu. Ona göre insanlar sıradan ve basit bir hayat sürmeliydi. Hayatlarını doğayla iç içe ve kendi becerileriyle idame ettirmeliydiler. Ted bu görüşüne katılan insanlar bulamadı. Doğanın katledilmesini, endüstriyel gelişimin artmasını izlemek zorunda kaldı. Bu da onu her geçen gün yiyip bitiriyordu. İnsanlığa olan öfkesi sürekli arttı. Ve Ted en sonunda hiç yapmaması gereken şeyleri yaptı. Yakalanması tam 17 yıl sürecekti. 22 Mart 1942'de gözlerini açtı. Chicago'da yaşayan işçi sınıfına mensup bir ailenin oğluydu. 3 kardeşi vardı. Kardeşleri de sorun çıkartmayı seven tiplerdi. Ortaokula gittiği dönemlerde IQ testinden 167 puan almıştı. Bu sayede sürekli sınıf atladı. Ted lisedeyken erken yaşta mezun oldu. Ve 16 yaşındayken tam burslu olarak Harvard Üniversitesi'ne gitti. Ted Harvard'da oldukça yalnızdı. Sürekli odasına çekiliyor ve akademik çalışmalarıyla ilgileniyordu. Dostları onun insanlarla pek fazla vakit geçirmediğini, hayatını eğitime adadığını söylüyordu. Özellikle matematiğe yoğunlaşmıştı. Sayılar onun tek dünyasıydı. Komşuları Ted'in ailesi için, çocukları için her şeylerini feda edebilecek fedakar ebeveynlerdi, diyorlardı. Bir diğer komşusu, Ted gördüğüm en muazzam beyine sahipti, demişti. Ted'i liseden tanıyan bir arkadaşı da Ted'in asla gerçek bir birey olmadığını, yürüyen bir beyin gibi davrandığını söylemişti. Harvard'daki ilk yıllarında Henry Murray'nin tartışmalı deneyinde görev aldı. Deneyde, deneklere, öğrencilerle felsefe tartışacakları söylenmişti. Deneklerden kişisel görüş ve inançlarını anlattıkları bir makale yazmaları istendi. Harvard'dan 22 öğrenci bu deneye katılmıştı. Denekler bir sonraki aşamada yüz yüze getirildi ve tartışmalar istendi. Tartışmalarda denekler kasten aşağılandı, küçük düşürüldü ve saatlerce hakaretlere uğradı. Tepkilerini ölçebilmek için vücutlarına elektrotlar bağlanmıştı. Deney 200 saatten fazla sürdü. 3 yıl boyunca devam etti. İddialara göre Ted bu deneyden zihinsel ve duygusal açıdan çok etkilenmişti. Ted daha sonra yaptığı eylemlerde bu deneyin etkisi olduğunu söyleyip hocası Henry'i suçlayacaktı. Bu deneylerin MK Ultra'nın parçası olduğu dahi ileri sürüldü. Teşkilatın desteğiyle yapıldığı söylendi. 1962'de Michigan Üniversitesi'ne girdi. 64'te master, 67'de doktorasını tamamladı. Profesör Peter Duren, Ted için şunları söylüyordu. O, sıra dışı bir insandı. Diğer öğrenciler gibi değildi. Çalışmalarına odaklanmıştı. Matematiksel gerçeği keşfetme dürtüsü vardı. 1967'nin sonlarında 25 yaşındaki Ted, üniversite tarihindeki en genç yardımcı doçent oldu. Geometri ve matematik alanında lisans dersleri verdi. Öğrencileri ondan pek memnun değillerdi. Farklı bir eğitim anlayışı vardı. Soruları cevaplamayı reddediyor, öğrencilerle ilgilenmiyordu. Ted 30 Haziran 1969'da aniden istifa etti. Belli ki bir iç hesaplaşma yaşıyordu. Kariyerini sonlandırdıktan sonra ailesinin yanına taşındı. 1971 yılında bir kez daha ani bir karar verdi ve Montana'ya doğru yol aldı. Şehirden uzakta, doğanın içinde basit bir hayat tarzıyla yaşayacaktı. Elektriğin olmadığı, az bir parayla yetinebileceği bir yaşam. Bu dönemde farklı işlerde çalıştı ve ailesinden maddi destek aldı. Asıl hedefi kendi kendine yetebilmekti. Yenilebilir bitkileri öğrenecek, organik tarım yapacak, av aletleri tasarlayacak ve ilkel teknolojilerle hayatta kalmayı öğrenecekti. Kente gitmek için ucuz bir bisiklet satın aldı. Yerel kütüphanelere gidiyor, klasik eserleri kendi dillerinde okuyordu. Yerel sakinler, Ted'inki gibi bir yaşam tarzının sıra dışı olmadığını, böyle insanların burada hep olduğunu söylüyorlardı. Ted'in hayalindeki hayat kısa süre sonra insan etkisiyle karşı karşıya kaldı.
Bir gün kulübesine döndüğünde yakın çevrede çok fazla insan olduğunu fark etti. Yakınlarda bir yol çalışması vardı. Ted'in doğayla uyum içindeki hayatı büyük bir darbe yemişti. Yaşam alanı gittikçe daralıyordu. Doğa sürekli insanlar tarafından tahrip ediliyordu ve Ted her şeyi uzaktan izlemek zorunda kalıyordu. Artık eyleme geçmeliydi. Ted yetkili isimlere bir mektup yazdı. Kulübesinin çevresindeki doğaya ait olan arazinin yeni projelere kapatılmasını istedi. İstediği cevabı alamamıştı. 1975 yılında eyleme geçti. İnşaat alanlarını tahrip etmeye, işçilerle tartışmaya başladı. Ve en sonunda tutuklandı. Sorguda söylediği ilk ifadeler şunlardı. Evimden çıktım ve 2 günlük bir yürüyüş yaptım. Döndüğümde etrafta çok fazla insan vardı. Biraz ileride de bir yol olduğunu gördüm. Ne kadar üzüldüğümü hayal bile edemezsiniz. O an vahşi doğada hayatta kalma becerileri kazanma fikrini bir kenara attım. Yeniden sisteme geri dönmek istiyordum. Çünkü intikam almalıydım. Ted'in ilk terör eylemi 25 Mayıs 1978'de gerçekleşti. Hedefi öğretim hayatının 5. yılındaki Profesör Buckley Chris'ti. Memurlar üniversitenin otoparkında üzerinde Chris'in adresi ve ismi olan bir paket buldular. Paket Chris'e geri iade edilmişti. Fakat Chris'in böyle bir gönderiden haberi yoktu. Chris kampüs polisiyle iletişime geçti ve hiçbir bilgisi olmadığını anlattı. Memur Terry Marker her şeyden habersiz paketi açtı ve bomba patladı. Neyse ki ölen kimse olmamıştı. Terry'nin sol eli yaralandı. Ted bu olaydan sonra ailesinin evine döndü. Bir lastik fabrikasında babası ve kardeşiyle birlikte bir süre çalıştı. Daha sonra kovuldu. İddialara göre amiri olan bir kadına aşık olmuştu. Kadını hakaret edince de işinden olmuştu. 1978 yılında havayolu şirketlerine bomba göndermeye başladı. 1979 yılında kısmen hedefine ulaştı. Ama sonuç alamadı. Amerikan Hava Yolları'na ait bir Boeing 727'nin kargo bölümüne bomba yerleştirmeyi başarmıştı. Bomba uçak havadayken fark edildi ve uçak acil iniş yaptı. Patladığında yolcular tahliye edilmişti. Bir uçağın bombalanması federal bir suçtu. Bu yüzden olaya FBI dahil oldu. Artık Ted'i bulmak onların göreviydi. Fakat bu hiç kolay olmayacaktı. Ted bombalara aldatıcı ipuçları bırakıyordu. Bombanın içine gizlenmiş bir plakaya FC harflerini damgalamıştı. Başka bir bombanın içine "Wu çalışıyor, sana söylemiştim" -RV yazmıştı. 1978-1995 yılları arasında tam 16 bombalı saldırı eylemi gerçekleştirdi. İlk ciddi saldırısını 1985'te yaptı. Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'nde kaptan ve lisans öğrencisi olan John Hawza bu saldırıda ağır yaralandı. Bilgisayar odasındaki bir kutu John'un dikkatini çekti. Merakına yenik düştü ve kutuya doğru yaklaştı. Bu merakı John'a çok pahalıya patlayacaktı. John kutuyu açar açmaz patlama gerçekleşti. Kolu ve parmakları yaralandı. Bir gözünü kaybetti. Bu da havacılık hayali olan John için her şeyin bittiği anlamına geliyordu. John daha sonra elektrik mühendisliği okudu ve profesör oldu. Bomba ise aynı diğerleri gibi ahşap parçalarla yapılmış el işi bir bombaydı. Bilgisayar mağazası sahibi Hugh, mağazanın otoparkına yerleştirilen bir bomba sonucu öldü. Ted 17 yıl boyunca üniversite profesörlerine, havayolu şirketi müdürlerine, teknoloji şirketi sahiplerine bomba yüklü paketler gönderdi. Bombaları genelde kitap ya da kaset şeklinde paketleyip içine "okumanız gereken bir kitap, kariyeriniz ve bilgi birikiminiz için çok uygun bir eser" şeklinde notlar koyuyordu. 1980'de Amerika Hava Yolları Başkanı'na gönderdiği bombayla Başkan Pearson yüzünde bomba patlatıp başkanı ağır yaraladı. 1981'de Utah Üniversitesi'ne bir bomba gönderdi ama bomba fark edilip imha edildi. 1982'de üniversitede çalışan sekreter Janet'ı yaraladı. Yine 1981'de mühendislik bölümü profesörü Daya Janet'ı ellerinden ve yüzünden ağır yaraladı. 1985'te Hugh Scranton'ı, 1994'te reklam müdürü Thomas Masser'ı, 1995'te lobici Gilbert Murray'i bombayla öldürdü. 1995 yılında medya şirketlerine 35.000 kelimelik bir manifesto gönderdi.
ve hiç değiştirilmeden kelimesi kelimesine yayımlandığı takdirde bombalı saldırılarına son vereceğini söyledi. Kaleme aldığı yazısında tahmin edildiği gibi doğa ve insan çatışmasını anlatıyordu. Sanayi devrimi insan ırkı için bir felaket olmuştur. Teknoloji toplumu istikrarsızlaştırmış, hayatı doyumsuzlaştırmış ve psikolojik acılara sebep olmuştur diyordu. Yazı daktiloda yazılmıştı ve vurgulamak adına büyük harflerle yazılmıştı. Makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağı konusunda tartışmalar vardı. Ancak birkaç yetkili devreye girdi ve Ted'in yazısı 19 Eylül 1995'te New York Times ve The Washington Post'ta yayımlandı. FBI, saldırganın yakalanmasına yardımcı olacak herhangi bir bilgi verene $1 milyon ödül verileceğini açıkladı. Her gün binlerce çağrı aldılar ama hiçbir sonuç alamadılar. Kardeşi David, Ted'e bir zamanlar hayrandı. Onun yaşam tarzını benimseyip onunla beraber kaldığı dönemler bile olmuştu. Fakat daha sonra bu fikrinden vazgeçti. $1 milyon tatlı gelmişti. Manifesto yayınlandıktan sonra David abisinden şüphelenmeye başladı. Abisini izlemesi için özel bir dedektif tuttu. David abisinden aldığı mektupların daktilodaki kopyalarla karşılaştırılmasını istedi. Eski FBI çalışanı Van Zandt mektubu Ted'in yazma olasılığını %60 olarak belirledi. Daha sonra kendi ekibi oranın çok daha yüksek olduğunu saptadı. David hiç vakit kaybetmeden FBI ile iletişime geçti. İsminin gizli kalmasını istiyordu. Fakat 1-2 gün sonra yetkili isimler David ve karısıyla görüşmek için evlerine geldiler. Ted'in faaliyetlerini öğrenmek için bir zaman çizelgesi yapmak istiyorlardı. Aslında birçok uzman failin başkası olduğunu düşünüyordu. Her şeye rağmen 3 Nisan 1996'da Ted için yakalama emri çıkartıldı. Ted'in kulübesinde yapılan aramalarda bomba bileşenleri, eylemin gerekçelerini yazdığı notlar ve postalanmaya hazır bir bomba bulundu. Artık bir numaralı isim Ted'ti. Ted elinde kelepçelerle polis arabasına doğru yürürken kardeşi David cebinde $1 milyon çekiyle abisine bakıyordu. Sonunda bir katil, bir terörist yakalanmıştı. Aynı ay içerisinde bomba kullanımı ve 3 cinayet suçundan suçlandı. Ted'i inceleyen adli psikiyatristlerden bazıları ona paranoid şizofreni tanısı koydular. Ama çok sayıda doktor bunun saçma bir tanı olduğunu savunuyordu. 21 Ocak 1998'de Ted şartlı tahliye hakkı olmaksızın müebbet cezası aldı. Ted şu an 77 yaşında. Floransa'daki hapishanede cezasını çekiyor.